Ders 1: Pişirme maceraları. Kulağa hoş geliyor. Bir ara ben de bir şeyler pişirmeyi denemeliyim. Kesinlikle yapmalısınız. Pişirmek çok eğlenceli ve ödüllendirici bir deneyim olabilir. Katılıyorum. Ayrıca uzun bir haftanın ardından rahatlamanın harika bir yolu. Kesinlikle. Ne tür ikramlar pişirmeyi düşünüyorsun? Belki biraz çikolatalı kurabiye. Bunlar her zaman herkesin hoşuna gider. Harika bir seçim. Herkes kurabiyeleri sever ve yapımı da nispeten kolaydır. Kesinlikle. Pişerken ne kadar güzel kokacaklarını şimdiden tahmin edebiliyorum. Yalnız fırına girmeden önce hamurun tamamını yememeye dikkat edin. Bu kesinlikle bir meydan okuma ama direnmeye çalışacağım. Ders 2: Visa girişimleri. Yaklaşan yurt dışı seyahatimi düşünüyorum ve öncelikle vize şartlarını kontrol etmem mantıklı geliyor. Kesinlikle. Havaalanında herhangi bir sürpriz istemezsiniz, değil mi? Kesinlikle. Bazı ülkelerin çok katı yönetmelikleri olduğunu duydum. Gitmeden önce hangi belgelere ihtiyacınız olduğunu bilmeniz çok önemlidir. Evet, son dakika stresi yaşamamak için her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyorum. Başvuru sürecinin ne kadar sürdüğünü araştırdınız mı? Değişebildiğini okudum, bu yüzden en kısa zamanda başvurmam gerekiyor. Bu akıllıca bir hareket. Evrak işleriyle uğraşmadan seyahatinizin tadını çıkarabilirsiniz. Doğru. Ayrıca oradayken olabildiğince çok şey keşfetmek istiyorum. Ders 3: Hikaye zamanı sırları. Yolda, Amerikan nöbetçilerini geçebilmek için bir hikaye uydurması gerektiğini anladım. Kulağa zor geliyor. Ne tür bir hikaye anlatırdı acaba? Belki inandırıcı bir şey, örneğin bir arkadaşınızı ziyaret etmek veya bir konferansa katılmak. Zekice. Önemli olan onları ikna etmek değil mi? Kesinlikle. İyi bir kapak hikayesi büyük fark yaratabilir. Böyle gizli düşünebildiğine göre gerçekten çok zeki olmalı. Kesinlikle. Bu gibi durumlarda hızlı düşünmek şart. Yaratıcılığına hayranım. Anında bir şey ortaya çıkarmak kolay değil. Doğru. Ama eğer bunu başarabilirse, büyük maceralara yol açabilir. Ders 4: Düşünceli hediyeler. Biliyor musun, bana yardımcı olmak için şunu fark ettim ki iyi bir hediyenin çok pahalı olması gerekmiyor. Kesinlikle katılıyorum. Önemli olan düşüncedir. Kesinlikle. Bazen basit bir hareket en çok şeyi ifade edebilir. El yapımı bir kart veya en sevdiğiniz kitap gibi. Evet. Bu kişisel dokunuşlar gerçekten önemsediğinizi gösteriyor. Önemli olan diğer kişinin neye değer verdiğini anlamaktır. Doğru. Düşünceli bir hediye kalıcı anılar yaratabilir. Ve bu çoğu zaman insanlar arasında daha derin bir bağın oluşmasına yol açar. Doğrudur. Önemli olan maddi şeyler değil, bunun ardındaki duygudur. Ders 5: Fiyat tartışmaları. Anlaşmamızın şartlarını görüşmek istedim çünkü fiyatın biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Endişenizi anlıyorum. Her iki tarafın da anlaşma konusunda rahat hissetmesi önemli. Kesinlikle.
Daha makul bir fiyatta pazarlık edebilirsek harika olur. Benzer tekliflere bakıp piyasanın ne önerdiğini görebiliriz belki. Bu kulağa akıllıca bir fikir gibi geliyor. Orta yolu bulmamıza yardımcı olabilir. Evet, her iki tarafın da sonuçtan memnun kalmasını sağlamalıyız. Bunu tartışmaya istekli olmanızı takdir ediyorum. Bu, süreci daha sorunsuz hale getiriyor. Elbette, her müzakerede iletişim çok önemlidir. İkimiz için de işe yarayacak bir şeyi sonuçlandırmayı hedefleyelim. Ders altı, düzenli alanlar. Biliyor musun, bunun gerçekten işe yaradığını gördüm. Düzenli bir alanda kendini daha hafif ve huzurlu hissediyorsun. Kesinlikle. Daginliklik gerçekten zihinsel olarak sizi yorabilir. Organizasyonun zihniyetinizi nasıl değiştirebileceği şaşırtıcı. Evet, temiz bir alan daha net düşünmeyi ve daha iyi odaklanmayı sağlar. Çevrem düzenli olduğunda daha üretken olduğumu fark ettim. Harika bir nokta. Sanki temiz hava almış gibi. Kesinlikle. Sadece estetik değil, sakin bir atmosfer yaratmak da önemli. Ve daginlikliği azaltmak gerçekten de iyileştirici olabilir. Evet, ihtiyacınız olmayan şeyleri bırakmak özgürleştiricidir. Ders 7, fitness hedefleri. Ben hem kilo vermeye hem de kas kütlesi oluşturmaya çalışıyorum aynı zamanda. Bu dengeli bir yaklaşım. Belirli bir egzersiz rutini başlattınız mı? Evet, her iki hedefe de ulaşmak için kardiyo ve güç antrenmanlarını bir arada yapıyorum. Kulağa etkili geliyor. Çeşitlilik işleri ilginç de tutabilir. Kesinlikle. Can sıkıntısını önlüyor ve motivasyonumu koruyor. Siz de beslenmenizi fitness hedeflerinizi destekleyecek şekilde ayarladınız mı? Kesinlikle. Tam gıdalara odaklanıyorum ve susuzluğumu gideriyorum. İşte anahtar nokta. Beslenme, fitness başarısında büyük rol oynar. Kesinlikle. Her geçen hafta ilerleme kaydettiğimi hissediyorum. Ders 8, paketleme esasları. Seyahatim için çantamı hafif tutmaya dikkat edeceğim. Ancak yanımda getirmem gereken herhangi bir temel şey olup olmadığını merak ediyorum. Bu iyi bir yaklaşım. Ağır bagajlarla ezilmek istemezsiniz. Kesinlikle. Karıştırıp eşleştirebileceğim çok yönlü kıyafetler getirmeyi düşünüyorum. Harika fikir. Katmanlar degisen hava koşullarında çok kullanışlı olabilir. Yapabileceğim aktiviteler için ayrıca herhangi bir özel maddeyi de göz önünde bulundurmalı mıyım? Evet, eğer yürüyüş yapmayı planlıyorsanız sağlam ayakkabılar ve su şişesi olmazsa olmazdır. Y nokta. Her ihtimale karşı küçük bir ilk yardım çantası da hazırlayacağım. Çok akıllıca. Hazırlıklı olmak seyahatinizi daha keyifli hale getirebilir. Önemli hiçbir şeyi unutmamak için bir kontrol listesi yapacağım. Ders 9, yaban hayatı harikaları. Son seyahatinizi duydum. Hayvanları görmek heyecan verici olmalı. Gerçekten öyleydi. Maceranız sırasında ne gördünüz? Bir geyik, kuşlar ve hatta bir tavşan ailesi gördüm. İnanılmazdı. Vay canına. Babada mükemmel bir gün gibi görünüyor.
Fotoğraf çekebildin mi? Evet, epeyce çektim. Geyik ağaçların arasında hareket ederken çok zarifti. Hayal edebiliyorum. Yaban hayatı fotoğrafçılığı gerçekten de o özel anları yakalayabilir. Kesinlikle. Her hayvan karşılaşması sanki doğanın bana verdiği küçük bir armağan gibiydi. Bu bakış açısını seviyorum. Her geziye anlam dikiliyor. Bir sonraki maceramı sabırsızlıkla bekliyorum. Daha fazlasını keşfetmek için can atıyorum. Ders 10 Yaratıcı iletişim. İletişim cihazlarının icat edilmesindeki fırsatları düşünüyordum. Heyecan verici bir alan. Yenilik için çok fazla potansiyel var. Kesinlikle. Örneğin, yakın zamanda Bason'un ışık sinyalleri kullanarak mesaj göndermek için bir yöntem geliştirdiğini okudum. Kulağa büyüleyici geliyor. Disici iletişim için kullanmak, bağlantı kurma şeklimizde devrim yaratabilir. Evet. Geleneksel ağlar olmadan uzun mesafeler arasında anında mesaj gönderebildiğinizi hayal edin. Acil durum iletişimlerinden günlük mesajlaşmalara kadar her şeyi değiştirebilir. Kesinlikle. Olasılıklar sonsuzdur. Özellikle de teknolojideki gelişmelerle. Yaratıcılığı pratik çözümlerle harmanlama fikrini seviyorum. Ben de. Fikirlerimizin geleceği nasıl etkileyebileceğini düşünmek ilham verici. Ders 11 Mükemmel hava. Bugün hava çok güzel, değil mi? Evet, güzel bir gün. Parkta yürüyüş yapmak için mükemmel. Katılıyorum. Güneş ışığı gerçekten moralimi düzeltiyor. Her şeyi daha canlı ve hareketli hissettiriyor, değil mi? Kesinlikle. Böyle bir gün açık havada eğlenmeyi gerektirir. Hatta vaktimiz olursa piknik bile yapabiliriz. Kulağa hoş geliyor. Temiz hava ve güzel yemekler mükemmel bir kombinasyondur. Yanınıza biraz atıştırmalık ve dinlenebileceğimiz bir battaniye getirebilirseniz çok mutlu olurum. Hadi yapalım. Bu güzel havanın tadını birlikte çıkaralım. Ders 12 Giyim güveni. Bu paltoyla kendimi güvende hissediyorum ve tüm dikkatleri üzerime çekmeye hazırım. Harika. Gerçekten doğru kişiyi bulmuş gibisin. Evet. Tam oturdu ve rengi de tarzımı çok güzel tamamlıyor. Görmek için sabırsızlanıyorum. Harika bir elbise özgüveninizi gerçekten artırabilir. Kesinlikle. Bunu giydiğimde sanki dünyayla baş edebileceğimi hissediyorum. İşte ruh. Giysilerin ruh halimizi nasıl etkileyebildiği şaşırtıcı. Katılıyorum. Bu elbise sadece şık değil, aynı zamanda bana güç veriyor. Bu şekilde hissetmeyi hak ediyorsun. Önemli olan kim olduğunu ifade etmek. Yakında giyip göstereceğim için heyecanlıyım. Ders 13 Yaratıcılığı kucaklamak. Yıkama ve ıslak üstüne ıslak gibi farklı boyama tekniklerini deniyorum. Kulağa büyüleyici geliyor. Bu yöntemler gerçekten renklerdeki canlılığı ortaya çıkarabilir. Evet, öyle. Sanat eserimde yaratıcılığı kucaklamak için herhangi bir ipucunuz var mı? Kesinlikle.
Mükemmeliyetçiliği bırakıp sadece sürecin tadını çıkarmak harika bir yoldur. Hoşuma gidiyor. Bazen kendimi sonuca fazla odaklanmış buluyorum. Her hatanın güzel bir şeye yol açabileceğini unutmamak önemlidir. Doğru. Beklenmeyeni daha sık kucaklamaya çalışacağım. Yapmalısın. Sezgilerinin seni yönlendirmesine izin vermek inanılmaz keşiflere yol açabilir. Bu yaratıcı yolculuğun beni nereye götüreceğini görmek için heyecanlıyım. Ders 14. Lezzetli lezzetler. Bu yemek kesinlikle herkesin beğenisini kazanacak. Lezzeti saf ve doyurucu. Kesinlikle katılıyorum. Basit malzemelerin nasıl bu kadar derinlik yaratabildiği şaşırtıcı. Kesinlikle. Gerçekten nicelikten çok niteliğin önemini vurguluyor. Kesinlikle. Taze otlar herhangi bir yemeği bir üst seviyeye taşıyabilir. Yemeğe hem aroma hem de lezzet katmalarını çok seviyorum. Kesinlikle. Yemeklerimize bir tutam yaratıcılık katmak gibi. Kullanmayı sevdiğiniz gizli malzemeleriniz var mı? Evet, bir tutam füme kırmızı biber tadı gerçekten artırabilir. Kulağa çok lezzetli geliyor. Bir dahaki sefere bunu denemeliyim. Ders 15. Proje son tarihi. Projeye odaklanmamız gerektiği konusunda hemfikirim. Son teslim tarihini gördün mü? Evet, son tarih 2 hafta sonrasına belirlendi. Bu hızla geliyor. Yolda kaldığımızdan emin olmalıyız. Kesinlikle. Son teslim tarihine uyduğumuzdan emin olmak için görevlerimizi ana hatlarıyla belirtmeliyiz. Güzel fikir. Bunu daha küçük hedeflere bölmek zamanımızı yönetmenize yardımcı olacaktır. Evet, önce en kritik görevleri önceliklendirelim. Siz sunumu yaparken ben de araştırma üzerinde çalışmaya başlayabilirim. İyi bir plan gibi duruyor. Her şeyin sorunsuz bir şekilde bir araya gelmesi için işbirliği yapacağız. Mükemmel. Bu yaklaşımla son teslim tarihine yetişeceğimizden eminim. Ders 16. Açık hava maceraları. Bu hafta sonu kesinlikle yürüyüşe çıkacağım. Belki sonrasında huzurlu bir yelken gezisi için bir tekne kiralayabiliriz. Harika bir plan gibi görünüyor. Her iki aktiviteyi birleştirmek mükemmel bir gün geçirmenizi sağlar. Katılıyorum. Temiz hava ve güzel manzara tam ihtiyacım olan şey. Ayrıca suyun üzerinde olmak çok rahatlatıcı olabilir. Kesinlikle. Sakinliğin tadını çıkarabilir ve manzaranın tadını çıkarabiliriz. Yürüyüşün ardından tekne turu yapmak da dinlenmek için güzel bir yol olacaktır. Hava durumunu kontrol edelim ve havanın güzel olduğundan emin olalım. Bir fikir. Mümkün olan en iyi deneyimi yaşadığımızdan emin olmak istiyorum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Doğayla bağlantı kurmanın harika bir yolu olacak. Ders 17. Sürekli yolculuk. Kişisel gelişimimizde her birimiz için en iyi olanı bulmak gerçekten önemlidir. Gerçekten sürekli bir yolculuk ama çok ödüllendirici. Kesinlikle. Zorlukların üstesinden gelmenin anahtarı uyum sağlamayı öğrenmektir. Evet, her deneyim bize değerli bir şey öğretir.
Tercihlerimizin zaman içinde nasıl evrildiğini görmek ilginç. Kesinlikle. Daha önce bizim için işe yarayan şeyler büyüdükçe değişebilir. Bu yolculuğu birlikte paylaşabildiğimiz için minnettarım. Ben de. Birbirimize destek olmak süreci daha da keyifli hale getiriyor. Büyümenin ve öğrenmenin yeni yollarını keşfetmeye devam edelim. Ders 18 Fitness dengesi. Kardiyo yapmayı çok seviyorum ama buna kuvvet antrenmanlarını da eklemek istiyorum. Harika bir fikir. İkisini birleştirmek size kapsamlı bir fitness rutini kazandıracaktır. Kesinlikle. Güç antrenmanının genel performansımı iyileştirmeye yardımcı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Kas yapar ve metabolizmayı hızlandırır. Bu harika. Ayrıca kardiyo yaparken oluşabilecek sakatlanmaları da önlediğini duydum. Evet, bu büyük bir fayda. Fitness'a dengeli bir yaklaşım sergilemek önemlidir. Sanırım başlangıç seviyesindeki güç antrenmanlarına bakmalıyım. Kulağa mükemmel geliyor. Daha hafif agirliklerle başlamak buna alışmanıza yardımcı olacaktır. Kendimi yeni yollarla zorlamak ve sonuçları görmek için heyecanlıyım. Ders 19 Oda uygunluğu. Bu gece için boş yeriniz var mı? Evet, birkaç odamız mevcut. Onları görmek ister misiniz? Harika olurdu. Kalmak için rahat bir yer arıyorum. Mükemmel. Odalarımız rahattır ve tüm temel ihtiyaçlarla donatılmıştır. Bu kulağa ideal geliyor. Gecelik fiyatları ne kadar? Fiyatlar değişiklik gösterebilir ancak bütçenize uygun seçenekleri size gösterebilirim. Bunu takdir ediyorum. Konaklamam için en iyi değeri aldığımdan emin olmak istiyorum. Kesinlikle. Bir bakalım, aklınıza takılan soruları cevaplayabilirim. Teşekkürler. Bu gece rahatlayabileceğim güzel bir yer bulduğum için heyecanlıyım. Ders 20 Proje tartışmaları. Son projelerimizi düşünüyorum. Keşfedebileceğimiz harika fikirlerimiz olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Bence bunları detaylı bir şekilde tartışmalıyız. Bu harika bir şeye yol açabilir. Kesinlikle. Dikkatinizi çeken herhangi bir özel fikirden bahsettiniz mi? Evet, birileri sürdürülebilir uygulamalar kavramını gündeme getirdi. Bunu çok ilgi çekici buluyorum. Bu harika bir yaklaşım. Sürdürülebilirliği dahil etmek projemize daha fazla destek sağlayabilir. Tamamen katılıyorum. Bu sadece iyi bir fikir değil, geleceğimiz için de ezen. Doğru. Ayrıca bu fikirleri etkili bir şekilde hayata geçirmenin yolları hakkında beyin fırtınası yapabiliriz. Herkesin düşüncelerini toplayalım ve ileriye doğru sağlam bir plan oluşturalım. Mükemmel görünüyor. Fikirlerimizin nasıl başarılı bir projeye dönüşeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 21 Meditasyon rutini. İlginç geliyor. Genellikle ne kadar süre meditasyon yapıyorsun? Genellikle her sabah yaklaşık 20 dakika meditasyon yapıyorum. Bu iyi bir zaman miktarı. Gününüze olumlu bir ton kazandırmaya yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Beni gerçekten merkezliyor ve zihnimi temizlememe yardımcı oluyor. Ben de kendime bir meditasyon pratiği başlatmayı istiyordum.
Yapmalısın. Sadece birkaç dakika bile fark yaratabilir. Katılıyorum. Rutinime dahil edebileceğim farklı teknikler öğrenmeyi çok isterim. Uygulamalar ve rehberli oturumlar gibi pek çok kaynak mevcut. Harika bir öneri. Başlamama yardımcı olması için bunlara bakacağım. Ders 22. Besin değeri zengin gıdalar. Evet, sağlıklı beslenmeyi seviyorum. Fazla yağ olmadan temel besinleri sağlarlar. Dengeli bir beslenmeyi sürdürmek için bu önemlidir. En sevdiğiniz besin açısından zengin yiyecekler nelerdir? Yemeklerime yapraklı yeşillikleri ve yağsız proteinleri eklemeyi seviyorum. Bunlar mükemmel seçimler. Vitamin ve minerallerle dolu. Kesinlikle. Ayrıca ek besin maddeleri için çeşitli meyveler eklemeye çalışıyorum. Bu akıllıca bir fikir. Farklı renkler genellikle farklı sağlık yararları anlamına gelir. Doğru. Çeşitli besinleri aldığımdan emin olmak için renkli bir tabak hedefliyorum. Kulağa lezzetli ve sağlıklı geliyor. Son zamanlarda yeni tarifler denediniz mi? Evet, yakın zamanda hem lezzetli hem de besleyici bir kinoa salatası yaptım. Ders 23. Bir dengelenmiş rutin. Pazar günleri dinlenmek ve haftaya hazırlanmak için iyi dengelenmiş bir rutin gibi görünüyor. Gerçekten öyle. Yeniden enerji toplamak ve önceden plan yapmak için mükemmel bir gün. Pazar gününü en iyi şekilde değerlendirmek için ipuçlarınız var mı? Hem boş zamanlarınıza hem de hafif hislere zaman ayırmanızı öneririm. Harika bir fikir. Eğlenceyi üretkenlikle dengelemek ferahlatıcı olabilir. Kesinlikle. Hafif bir okuma yapmayı veya yürüyüşe çıkmayı da severim. Bunlar rahatlamak için mükemmel aktiviteler gibi görünüyor. Gerçekten zihnimi temizlememe ve haftaya hazırlanmama yardımcı oluyorlar. Bunları kesinlikle pazar günlerime dahil etmeye çalışacağım. Ders 24. Rodeo etkinlikleri. Rodeo etkinlikleri hakkında bilgi ediniyorum ve ne kadar çeşitli olduklarını görmek beni büyülüyor. Kesinlikle. Ana etkinlikler arasında bronco biniciliği, çıplak sırt biniciliği ve kadınlar bronco biniciliği yer alıyor. Evet, özellikle boğa yakalama ve bulldogging sporlarını heyecan verici buluyorum. Bu etkinlikler sürücülerin yeteneklerini ve cesaretlerini gerçekten ortaya koyuyor. Kesinlikle. Her etkinlik benzersiz bir beceri seti ve çok fazla pratik gerektirir. Bunlarda ustalaşmak için ne kadar özveri gerektiğini görmek etkileyici. Kesinlikle. Bu yarışmalardaki atmosfer elektriklidir. Sadece hayal edebiliyorum. Kalabalığın aksiyona gerçekten dahil olması gerekiyor. Kesinlikle. Rodeo sadece bir spor değil, aynı zamanda kültür ve geleneğin bir kutlamasıdır. Ders 25. Bütçe endişeleri. Projenin bütçesi konusunda endişeleriniz nelerdir? Bütçenin artırılmasının karşı karşıya olduğumuz birçok sorunun çözümüne yardımcı olacağını düşünüyorum. Mantıklı. Daha büyük bir bütçe daha iyi kaynaklara olanak sağlayabilir. Kesinlikle. Daha nitelikli personel almamızı ve hizmetlerimizi iyileştirmemizi sağlayacaktır. Katılıyorum. Kaliteye yatırım yapmak uzun vadede çoğu zaman karşılığını verir.
Evet ve bu proje için daha başarılı sonuçlara yol açabilir. Delillerle davamızı komisyona sunalım. Bir fikir. Talebimizi destekleyecek verilere sahip olmak argümanımızı güçlendirecektir. Doğru bütçeyle harika sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum. Ders 26. Benzersiz alisleriz. Umarım bugün alışverişimizde benzersiz bir şeyler buluruz. Ben de. Benzersiz eşyaların her zaman özel bir çekiciliği vardır. Şuradaki dükkandan başlayalım, ilginç görünüyor. Harika fikir. Vitrinin zaten kendine has bir havası var. İçerisinde ne gibi hazineler keşfedebileceğimizi merak ediyorum. Umarım bir hikaye anlatan veya kişisel bir dokunuşa sahip bir şey olur. Evet, bunlar en iyi buluntular. Alice Harris'in kendi başına bir macera olabilmesini seviyorum. Kesinlikle. Bakalım içeride bizi hangi sürprizler bekliyor. Ders 27. Yarış deneyimi. Yarış o kadar heyecan verici bir deneyim ki, onu dünyadaki en ilgi çekici katılımlı sporlardan biri haline getiriyor. Kesinlikle. Hem katılımcıların hem de seyircilerin heyecanı bulasıcı. Herkesin katılıp favorilerini desteklemesini çok seviyorum. Evet, seyirciler arasında bir topluluk ve yoldaşlık duygusu yaratıyor. Ayrıca katılımcılarda oluşan adrenalin de eşsizdir. Kesinlikle. Rekabet ve kutlamanın eşsiz bir karizmi. Sanırım onu geniş bir kitleye çekici kılan şey bu. Katılıyorum. Her yaştan insanın birlikte etkinliğin tadını çıkardığını görmek harika. Canlı olarak deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Ders 28. Protez yenilikleri. Yakın zamanda Kızılay ve diğer kuruluşların kayıp uzuvları yenilemek için yaptıkları güzel çalışmaları gördüm. Bu gerçekten ilham verici. Protezlerdeki gelişmeler dikkat çekici. Ama protez yapmak çok karmaşık bir süreç. Evet, hem teknik beceri hem de derin bir anatomi bilgisi gerektirir. Bu cihazları yaratanların özverisine hayranım. Kesinlikle. Hayatları değiştiriyorlar ve insanların badilsizliklerini yeniden kazanmalarına yardımcı oluyorlar. Teknolojinin ve şefkatin bu alanda nasıl bir araya geldiğini görmek şaşırtıcı. Katılıyorum. Her protez insan yaratıcılığının ve dayanıklılığının bir kanıtıdır. Bu cihazların nasıl yapıldığı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi çok isterim. Ders 29. Oda temizlik düzenlemeleri. Affedersiniz, konaklamam sırasında oda temizliği ayarlayabilir miyim? Elbette. Temizliğin ne sıklıkla yapılmasını istersiniz? Sanırım her 2 günde bir benim için mükemmel olur. Mantıklı görünüyor. Odanızın düzenli olarak yenilenmesini sağlayacağız. Teşekkür ederim. Detaylara gösterilen özeni takdir ediyorum. Bizim için bir zevk. Rahat bir konaklama geçirmenizi sağlamak istiyoruz. Bunu duymak harika. Uzun bir günün ardından temiz bir odaya dönmeyi severim. Kesinlikle. Genel deneyiminizde büyük bir fark yaratıyor.
Burada kalmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 30. Esnek çalışma avantajları. Toplantıda ek tatil günlerinden bahsedildiğini duydum. Evet ve olası yan haklar arasında esnek çalışma saatleri de var. Kulağa harika geliyor. Şirketlerin çalışan refahına öncelik verdiğini görmek harika. Kesinlikle. Esneklik, üretkenliğin ve iş tatmininin artmasına yol açabilir. Katılıyorum. Daha fazla tatil günü olması iş yaşam dengesinin daha iyi olmasını sağlar. Evet, çalışanlara enerji toplama ve yenilenmiş bir şekilde geri dönme şansı veriyor. Daha fazla kuruluşun benzer politikaları benimsemesini umuyorum. Ben de. Iş yerini çok daha çekici hale getiriyor. Bu avantajların nasıl uygulandığına bir bakalım. Ders 31. Kamu güvenliği endişeleri. Son zamanlarda kamu güvenliği sorunları hakkında düşünüyorum. Birçok işletmenin kara odaklanmakla çok meşgul olduğu anlaşılıyor. Kesinlikle katılıyorum. Genellikle geliri artırmak adına güvenlik önlemleri göz ardı ediliyor. Evet, endişe verici. Kar öncelik haline geldiğinde tehlikeli durumlara yol açabilir. Kesinlikle. Hem çalışanlar hem de müşteriler güvenli bir ortamı hak ediyor. Daha fazla şirketin güvenlik eğitimlerine ve protokollerine yatırım yapmasını diliyorum. Bu kazaların azaltılmasına ve genel güvenin artırılmasına kesinlikle yardımcı olacaktır. İşletmelerin hedeflerini dahil olan herkesin refahıyla dengelemesi esastır. Kesinlikle. Kamu güvenliği hiçbir zaman karlılık uğruna tehlikeye atılmamalıdır. Umarım yakın zamanda bu konuda daha fazla farkındalık ve eylem görürüz. Ders 32. Halkı eğitmek. Kamuoyunu güvenlik önlemlerinin aciliyeti konusunda eğitmeyi önceliklendirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Farkındalık anlamlı değişimlere giden ilk adımdır. Kesinlikle. Birçok insan çok geç olana kadar risklerin farkına varmıyor. Doğru. Eğitim, bireyleri harekete geçmeye ve güvenlikleri için savunuculuk yapmaya teşvik edebilir. Atölyelerin ve topluluk programlarının gerçekten etkili olabileceğine inanıyorum. Harika bir fikir. Topluluğu dahil etmek güçlü bir destek agi yaratabilir. Ayrıca herkesin katkıda bulunabileceği bir güvenlik kültürünün oluşmasına yardımcı olur. Kesinlikle. İnsanlar ne kadar bilgili olursa çevremiz o kadar güvenli olur. Topluluklarımızda olumlu değişim potansiyeli beni heyecanlandırıyor. Ders 33. Sosyal etkinlik kaygısı. Merhaba, bu hafta sonu sosyal etkinliklere katılmak konusunda endişeli misiniz? Evet, yeni insanlarla tanışmak konusunda gergin hissediyorum. Çok korkutucu olabiliyor. Tamamen anlıyorum. Bu durumlarda bunalmış hissetmek kolaydır. Kesinlikle. Ben her zaman iyi bir izlenim bırakma konusunda endişeliyim. Belki beraber gidebiliriz. Sinirleri yatıştırmaya yardımcı olabilir. Harika bir fikir gibi duruyor. Orada bir arkadaşınızın olması daha keyifli hale getirebilir. Ayrıca işler ters gittiğinde birbirimize destek olabiliriz. Evet, etrafımda tanıdık birinin olduğunu bilmek özgüvenimi artıracak.
Birlikte varmayı ve birbirimize bağlı kalmayı planlayalım. Ders 34. Hayalet gibi varoluş. İnsanların hayatlarında dikkatli olmazlarsa nasıl bir hayalet gibi olabildiklerini görmek büyüleyici. Evet, doğru. Bu belirsizliğin hayalet uzayında kaybolabilirler. Kesinlikle. İnsan endişeleriyle o kadar meşgul olabilir ki, endişeleri kaybolup gidebilir. Bu güçlü bir görüntü. Gerçekliğe bağlı kalmak önemli. Kesinlikle. Kaybolmuşluk hissini yaşamamak için dengeyi bulmak çok önemli. Bazen hayatta gerçekten önemli olan şeylerle yeniden bağlantı kurmak yardımcı olur. Evet. Kişisel ilişkilere ve tutkulara odaklanmak netlik kazanmanıza yardımcı olabilir. Katılıyorum. Önemli olan anda kalmak ve korkuların bizi tüketmesine izin vermemek. Gerçekle bağlantıda kalmak için birbirimize destek olmaya özen gösterelim. Ders 35. Problem çözücü. Eğer ona bir sorunla gidersem, oturup benimle bunu tartışır. Gerçekten destekleyici görünüyor. Dinleyen birinin olması harika. Kesinlikle. O asla bağırmaz veya konuları gündeme getirdiğim için beni kötü hissettirmez. Bu ferahlatıcı. Risklerde açık iletişim çok önemlidir. Düşüncelerimi onunla paylaşmaktan rahatlık duyuyorum. Çünkü sakin olacağını biliyorum. Bu iyi bir arkadaş veya akil hocasının işaretidir. Herkesin bu tür bir desteğe ihtiyacı vardır. Kesinlikle. Sorunlarım hakkında daha net düşünmeme yardımcı oluyor. Evet, kendinizi güvende hissettiğinizde korkmadan çözümleri araştırabilirsiniz. Konuşabileceğim güvenli bir alan olması hoşuma gidiyor.